bu arkamda gördüğünüz ağacı Norveç her sene İngiltere'ye hediye ediyor. Bunun nedeni de domuz eti mi değil mi emin olamadım. Yani böyle İngiltere serisine kısa bir Noel özel bölümüyle devam ediyoruz. Işıklarla süslenmiş sokaklarda dolaştım, Christmas marketlerini gezdim ve akşam da bir müzikale gittim. Şehrin o büyülü Noel atmosferini birlikte hissedelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet, ünlü Borough Market'teyim. Yani doğru mu söylüyorum onu da bilmiyorum ama. Borough. Bakayım. Emin olamadım. Neyse, burası çok kalabalık arkadaşlar. Burada çok fazla da çekmeyeceğim. Biraz zor. Size şöyle bir etrafı göstereyim. İşte böyle süslemeler yapılmış. Burada böyle deniz mahsulleri, işte meyveler, sebzeler. Şurada sebzeler var. Etrafta tatlılar, peynirler. Bir sürü şey var. Buradan etinizi de alıyorsunuz. Şöyle yanda durursak. Bakın şurada canlı işte yengeçler var. Ama genelde buraya işte turistik olarak şuradan geliyorlar. Meyve suyu falan içiyorlar. İşte çilek oluyor, çilekli çikolata oluyor. Kahvaltı gibi şeyler de alabiliyorsunuz. Ne bileyim, reçel mi artık, soslar, moslar. Ya bayağı şey var burada. Hurma satanı var. Yani güzel. İşte bu Christmas havasıyla daha da güzel olmuş. En son geldiğimde tabii süslemeler yoktu. Birkaç ay oldu geleli. Ya alakasız şeyler de var, hani yemek değil de bu artık ne oluyor? Sabun mabun mu? Bilmiyorum ki. Bakın burada oturup yemek yiyeceğiniz yerler de var. Bakın Türk. Aha, lokum. Yani daha ne olsun. Böyle büyük bir yer. Yürüyorsunuz. Aslında o kadar da büyük değil. Yalan olmasın. Ama kesinlikle gelin. Hani bir iki şey gözünüze çarpan olursa yiyin. Ya da yemeye çalışın diyeyim. Çünkü bu ekonomide bu fiyatlar ben yiyemedim. Ya belki yerim, yine bir şey bakarım ama cidden pahalı. Hani şimdi diyeceksiniz cidden pahalı dediğimle belki hemen şuradan bir örnek verelim. Neyse, sanki o kadar da pahalı değilmiş ya. 300 küsür mango. Ama full mango değil, yoğurtlu falan filan. Mango smoothie gibi bir şey. Ya bence yine pahalı. Bilmiyorum size de. Ama öyle düşündüğüm gibi pahalı değilmiş. Yorumlarda falan işte 18 pound falan verdim çileğe falan diyordu. Burada 8 pound gördüm. O da 350 lira mı bilmiyorum. Daha fazlaya denk geliyordur ya. Yani herhalde artık İstanbul'da da fiyatlar böyle. O yüzden artık neyin pahalı, neyin ucuz olduğunu cidden emin olamıyorum. O yüzden bu konuda çok da yorum yapamadım. Zaten biz bayağı fakirleştiğimiz için. Şöyle ünlü sosis rolcusu var. Şöyle ama sıraya bir bakın arkadaşlar. Öyle gidiyor ve bayağı da yavaş. Hani böyle gidiyor. Bayağı da gidiyor arkaya doğru. Ama yavaş gidiyor. Yani her bir dakikada bir kişi gidiyor. Orada en az 50 kişi var. Hadi 40 olsun. Yani 40 dakika bir tane sosis rolü için, yani sarma sosis ne şey galiba onun da ekmek tarzı bir şey, ya bilmiyorum, ben de çok anlamam, yulaf mı artık bir şeye sarmış. Güzel duruyor, yalan söylemeyeceğim. Normal sosis değil galiba, yani böyle, çünkü içinde galiba şeyler, farklı bir şeyler de vardı, böyle ezme gibi olmuş kıvamlı bir sos şeyi. Ama yani bekleyemem. Aslında bilseydim daha erken gelip sırasına belki girebilirdim. Bu da başka bir işte Christmas market. Burada yani Christmas market'in mantığı, burada hep böyle küçük şeyler oluyor.
nedir o? Kulübeler. Bunlar da genelde ya yemek satılıyor. %90 yiyecek bir şey oluyor. Bazen de incik cincik satılıyor. Ama %99 yiyecek. Bak şurada mesela yiyecek olmayan bir şey var. Ha, genelde yiyecek oluyor. Yani ben nereye gittiysem çoğunluk yiyecek. İşte buradan böyle. Ama genelde işte pahalı mı? Durun bakalım mesela fiyata. Yani 13 pound bilemedim. Gerçi bayağı da dolgun gözüküyor. Hadi gelin bir tane daha girelim. Bu da Covenant mıydı? Covent Garden. Bakın böyle girişi. Biraz esiyor. Ama yağmıyor. Böyle giriyorsunuz. Bu daha takı ağırlıklı bir yer galiba. İncik cincikler var yine. Oo, bayağı güzelmiş ya. Sonra ampuller falan filan. Yani bayağı böyle büyük bir market. Yani gelip şey yapabilirsiniz. Buradan bir şey alır mısınız bilmiyorum. Alırsınız herhalde. Yani burada bir sürü her şeyden bir şey var. Bu böyle gidiyor diğer tarafa doğru ama bir tık kalabalık. O yüzden çıktım. Hava zaten fena değil. Yani yağmurlu bekliyordum. Yağmur dün yağmış. Bugün daha yağmadı. Buradan sonra nereye gidiyorum? Bir tane West End şovu izleyeceğim. West End şovları ne oluyor? Müzikal oluyor. Aslında Londra'nın Broadway'i. İşte bazı hatta şovlar hem işte Broadway'de oluyor hem West End'de oluyor. Mesela şu an benim gittiğimin hem Broadway'de hem de West End yani Londra'da aynı anda işte şovları var. Tabii farklı kadrolar ama aynı oyun. Buradan işte Broadway yani burası Broadway'in bir altı. İşte buradan Broadway'e geçiyorlar. Genelde öyle oluyor. Yani burada iyi performans gösterirlerse Broadway'e geçiyorlar gibi. Yani benim bildiğim kadarıyla. Bakalım o nasıl olacak. Onu bayağı merakla bekliyorum. Bayağı önceden almıştım. Aylar önceden bilet almıştım. Göreceğiz. Bakın böyle. Bunların da Spotify'da müzikleri varmış. Hem onun işte reklamını yapıyorlar. Hem de burada para toplamıyorlar. Hem sadece reklam hem de gösteri yapıyorlar. Hemen marketin yanında. Bu arada arkadaşlar bu Hobson's ünlü aldım. Take away aldım. Çünkü çok sıra vardı. Burada bir tarator sos. Burada tabii yerken çekemeyeceğim. Ama daha sonra nasıl olduğunu anlatacağım. Bayağı çıtır bu arada. Fish and chips'i çok beğendim. Kıtır kıtırdı. Yani böyle kıtır kıtır her yerde olmuyor. Onu söyleyebilirim. Güzeldi. Öneririm. Fiyat ne kadar verdim onu da söyleyeyim. 21 pound verdim. Yani pound 54 lira oldu galiba. Evet bayağı pahalı ama Londra'da herhangi bir yediğiniz bir şey çok pahalı. Burada dışarıdan yemek cep yakıyor. O yüzden buraya geldiğinizde her öğün için en az 1000 lira harcayacağınıza en az. Yani hesaplayarak gelin. Kahvaltıyı belki ucuza getirirsiniz. Costa'da falan işte kahve bilmem ne falan 6-7 pound falan oluyor. Hani oradan. Ama onun dışında öğle yemeğidir, akşam yemeğidir. Arkadaşlar yani eğer ki demiyorsanız ben McDonald's'tan menü yerim. Sadece burger orada birkaç bilmem ne pound'a. O tamam onu yapabilirsiniz. Sadece burger falan yani bu tarz şeylerle 10 küsur pound'a kapatabilirsiniz. Yani McDonald's'ta falan daha da ucuza kapatırsınız. Şimdi bir gün denemiştim. Böyle. Şimdi West End şovumuzu izlemeye gidelim. Şuradan patlamış mısır alıyorsunuz. Bu üst kat.
Burada bar var. Ben şimdi alt kata geçeceğim. Burada var. Biz aşağı gideceğiz. Bakın. İçerisi böyle. Burası böyle. Ours is free. Yes, it is. They just wasn't there. Benim tam en önde. Şuraya gidelim. Evet, şimdi müzikalden çıktım. Bayağı güzeldi. Ben bayağı beğendim. Bilmiyorum. Dediğim gibi kendi zevkinize göre müzikaller bulabilirsiniz. Bu komediydi. İkinci Dünya Savaşı ile alakalı. Ben çok sevdim. O yüzden hani işte romantik şeyler var, ne bileyim komikler var. Hani burada kendi zevkinize göre müzikal bulacaksınız. Dediğim gibi burası böyle Londra'nın Broadway gibi düşünün. Hani buraya geldiğin zaman eğer müzikal falan seviyorsan gelmek lazım. Mesela burada şöyle her tiyatro bir müzikali veriyor. İşte o gösterimi bitene kadar. Mesela o Fortune Theatre işte Mincemeat'i benim gittiğimi veriyor. Mesela burada Herkül var. İşte Wicked diye bir tane var. İşte o farklı bir tiyatroda. Gibi yani. Onlar bayağı bir süre orada duruyor. Yani işte giriyor gösterime. Ne bileyim aylarca o tiyatroda sadece o müzikal gösteriliyor. Bu da küçük bir böyle bilgi. Bu arada Londra cumartesi akşamı yine kalabalık. Arkadaşlar kesinlikle çok güzel atmosfer ama çok kalabalık ya. Yani herhangi bir yemek bir şey bekliyorsun, bayağı bekliyorsun. Şuraya baksanıza. Bu arada sadece burası Çin şeyi diye düşünmeyin. Her yer böyle. Her yer. Biliyorsunuz hep bunu söylüyorum. Bizim İstanbul gibi büyük bir şehirde yani Çin semti olmaması biraz üzücü. Yani dünyanın her en büyük böyle şeylerinde bir Çin şeyi vardır. Ne deniyor? Mahallesi. Bu arada bu güzel bir şey. Hani farklı kültürün olduğu böyle bir sokaktır, mahalledir. Hani Çinler böyle güzel yemekler yapıyorlar. O yüzden çok da rağbet görüyor bu tarz yerler. Yani Bangkok'ta da var, Tokyo'da da var, Londra'da da var, New York'ta da var. Bir İstanbul'da neden yok? Bunu bir düşünmek lazım. Olmalı. Bu arkamda gördüğünüz ağacı Norveç her sene İngiltere'ye hediye ediyor. Bunun nedeni de işte Naziler tarafından 2. Dünya Savaşı'nda Norveç'in Naziler tarafından işgalinden İngilizler yardım ederek kurtulmasını sağlıyor. Bundan dolayı da işte her yıl gelenek haline gelmiş. İşte dostluğun, dayanışmanın sembolü haline gelmiş ve her yıl Trafalgar Meydanı'na böyle bu şekilde getirilip dikiliyor. Videolarda daha büyük gözüküyordu. Daha böyle güzel süslenmiş bir ağaç beklerdim. Doğrusu biraz şey oldu. Hem küçük buldum hem güzel süslenmemiş. Ne bileyim renkli böyle çok güzel ağaçlar var. Böyle neden olmuş? Biraz özen gösterilmemiş. Yazık olmuş diyelim. Ama böyle bir gelenek olması hoş. Hyde Park'ta bir Winter Wonderland mi? O tarz bir şey var. Orada işte gidecektim ama biletler tükenmiş. Önceden almak lazımmış. O biraz daha Luna Park'ımsı. Yani böyle karnaval havasında bir Christmas market. Ama
bilmiyorum, yorumlar çok böyle kalabalık olduğunu, her yerde bir sıra olduğunu söylüyor. Gidemedim, o yüzden bir şey diyemiyorum. Evet, Christmas Londra'da güzel. Bence o hissiyatı veriyor. Tabii Avrupa ülkeleri her zaman bu konuda Türkiye'den iyi. Çünkü güzel kutluyorlar. Biz pek... Artık aslında bizde de o şey var. Hani Christmas market olayları falan AVM'lerde falan görüyoruz. Hani bence bu artık dinsel bir olay değil. Hani bu artık böyle işte insanları bir araya getiren farklı bir şey. Bunun neden hala bazıları tarafından ısrarla böyle karşı çıkıyor. Yani bilmiyorum, bu bana garip geliyor. Bence bu dinsel bir olay olarak artık görülmemeli. Bu böyle insanların işte ya bir şeyleri kutlama ihtiyacımız var. Bu da bir güzel şey. Yılda bir. Zaten çok fazla böyle dünyada birleştirici şey yok. Yani bunu Müslüman olan, Müslüman olmayan, Hristiyan herkes kutluyor artık ya. Arkadaşlar daha çok kutlayalım, yani böyle güzel şeyler yapalım bence. İşte saat kaç oldu? 9 mu oldu? Daha da böyle kalabalıklaştı. İnsanlar işte Christmas'ın keyfini çıkartıyor. Oo, o ne be? Bir dakika. Şurada Noel babalar, Trafalgar bu şeyine çıkmış, bir şeyler yapıyorlar. Durun şimdi göstereceğim. Bekleyin. 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 Şimdi. Bunların hepsi Noel Baba. Ha. Şu kalabalığa baksanıza. Bir sürü kişi içeri giriyor, bir sürü kişi dışarı çıkıyor. Neyse biz de bir girelim bakalım. Neymiş bu M&M merakı. İçinde ne var yani? Alt tarafı şeker. M&M mağazasının bu kadar pahalı olacağını kim bilirdi? Hani M&M'den kastım da şey ya, bu şeker var ya, şu o kadar kalabalık ki bir ara kuyruk vardı, böyle insanlar bekliyorsun içeri girmek için, seni alıyorlar. İsmini falan yazdırabiliyorsun. İşte mesela şöyle, bakın burada insanlar şuradan poşetlerine dolduruyor, sonra bunları tartıyor. İşte üstüne dediğim gibi ismini yazdırmak galiba bir ekstra. Ya isim değil bu arada, harf yazdırıyorsun. İşte Berke falan yapıyorsun harflerle. İşte oyuncaklar. 3 katlı mağaza. Yani bilmiyorum, ben bu kadar M&M aşığı değilim. Yani çok seviyorsanız gelin, oyuncakları var. İşte bu dispenser dedikleri, içine koyuyorsun, işte tıklıyorsun, düşüyor falan. Bu tarz şeyler var ama bilmiyorum, size bağlı. Çok hayranı var ki burası böyle kalabalık hep. Evet, dün buraya gelmiştim ama çok sıra vardı. Bugün çok erkenden geldim ve bakın aldım bu şekilde. Bakalım o kadar. Bu arada saat 10'da açılıyor. 9.45'te geldim. En az 10 kişi bekliyordu. Şimdi şöyle içi. Burada da sıra var. Ya peçete vermedi ya.
Hani ya, bu yurt dışında en çok sinir olduğum şey ıslak mendil yok. Bir de peçete vermiş. Bir tane vermiş. Ya ıslak mendil neden yok ya? Ya ıslak mendil dediği bir hani restoranlarda yok. Bu kavram restoranlarda yok. Hatta dün fish and chips alırken adam işte ismini sordu. Şimdi take away alacağım. Berke dedim. Merhaba dedi. Dedim aa Türk müsün falan. Evet yaptı. Dedim ıslak mendil. Yani bıktım ben bu şeyden ya. Evet dedi yok dedi ya buralarda ıslak mendil hani restoranlarda falan yaptı. Neyse. Hani genç biriydi. Gelmiş şuraya işte. Restoranda çalışıp burada yaşıyor. Memnunum dedi. Onu da söyleyeyim. Sordum merak ettim hani. Ne düşünüyorsun dedim. İngiltere'de yaşamak konusunda. Ben memnunum dedi. Evet çok güzel sıra vardı o yüzden konuşmadım. Teşekkür ettim çıktım. Bu arada evet bunu söyleyelim. Bir daha bir ısırık daha alayım. Domuz eti mi değil mi emin olamadım. Yani böyle hani tam sosis gibi değil de fena değil. Ama hani benim görüşümce böyle o diyecek bir şey de değil. Almasam da olurmuş. Yani 7 pound buna vermesem bir milkshake gitsem bir şey yapsam da olurmuş. O yüzden buradan sonra Five Guys'a gidip milkshake'imi içip döneceğim. Milkshake tavsiyesi. Five Guys'a gidiyorsanız muzlu, vanilyalı ve yer fıstıklı. Bu üçünü seçin. Bu üçünün karışımı çok güzel oluyor bence. Bu arada bunun ben Reddit'ten baktım. Reddit'te biri demiş işte bunu söylemiş. Diğerleri de demiş ki bu çok güzel falan. Merak ettim. Gittiğimde ben denemiştim. O gün bugündür her Five Guys'a gidişimde bu kombinasyonu alıyorum. Öyle. Yılbaşı ağacı böyle olur arkadaşlar. O Trafalgar Meydanı'ndaki ne mi öyle? Değişik. Bunu neden böyle süslememişler onu yani? Belki bir sebebi vardır diyeceğim ama bilemedim. Neyse. Bu daha güzel. Evet, Londra bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.